Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım sizlerle birlikte uzun zamandır altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü sert atakların yaşanabileceği ile ilgili öngörülerimizi paylaşıyorduk. Ve bugün itibariyle bu gece itibariyle baktığımız zaman altın ve gümüş tarafında gerçekten o beklentimiz olan yukarı yönlü sert atakları yaşamış durumdayız. Öncelikle bu yayın içerisinde sizlerle birlikte hem arkadaşlarımızın toplanmasını da beklemiş oluruz. Bu yayın içerisinde sizlerle birlikte gram altın, gram gümüş, dolar, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası, bitcoin yorumlarımız olacak. O yüzden bu videoda sizler de sormak istediklerinizi bana sorabilirsiniz. Hepinizi yayınımıza bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bu arada Sözler Mobilya yayınımıza hoş geldin. Evet, yavaş yavaş arkadaşlarımızın da toplanmasını bekleyelim. Evet, Antalya'dan Gülnaz. Antalya'dan Gülnaz da geldi. Hoş geldiniz. Evet, yayınlarımıza arkadaşlar beğenilerinizi eksik etmezseniz videolarımızın daha fazla arkadaşımıza ulaşmasına da vesile olursunuz. Evet, daha fazla yayınımızı uzatmadan hemen altın tarafıyla başlayacağız. Gram altın, gram gümüş, merak etmeyin. Ons altın, ons gümüş, dolar Türk lirası, bitcoin, hedefler nereler olabilir hepsine bakacağız. Evet, bu arada arkadaşlarımız da yavaş yavaş geldiler. Evet, beğen butonunu mutlaka kullanalım arkadaşlar. Beğen butonu sayesinde daha fazla arkadaşımıza da buradan ulaşmış olacağız. Yayınımız ne kadar fazla arkadaşımıza ulaşırsa o kadar kişi programımızdan faydalanabilecek. Evet, Bedri, Gökkan, Zafer, Arslan, ons sabah 1770'e düşer demiş Aslan. Evet, ons altın tarafında, gram altın tarafında yukarı yönlü sert ataklar yaşadık. Şimdi ben sizlere zaten bazı seviyeleri vereceğim. Bu seviyeler üzerinde takiplerimiz olacak. Ana hedef bölgelerimiz olacak. Beklentimiz olan formasyon hedefleri var zaten. Altın ve gümüş tarafında bu formasyon hedeflerine doğru yukarı yönlü atakların devam etmesini hala da bekliyoruz. O yüzden bu video önemli olacak arkadaşlar. Bu videoyu dikkatli bir şekilde takip etmenizde fayda var diye de düşünüyorum. Evet, gram altında hemen analizimize başlayalım. 1080 civarına doğru gram altında yukarı yönlü ataklar gelişmeye başladı. Bu sert ataklarla birlikte gram altında 1076 seviyesi sevgili dostlarım artık bizim için önemli bir direnç. Buradaki direnç 1076 seviyesinden geçen direnç. Buranın gene bizler için önemli bir hedef bölgesi vardı ve bu hedef bölgesi içerisinde de bu çizdiğim alan kadar gram altında bizler yukarı yönlü atakların devam etmesini bekleyebiliriz. Şimdi sizlerle birlikte buraya ölçtüğümüz zaman bakın burada altta 970 TL seviyesi, yukarıda da bizler için 1035 TL seviyesi. Yani burada bir bizler için 70 TL'lik bir marj ve bu marjla birlikte de bunun 1100 TL civarına kadar buradaki yükselişin formasyon hedefi mevcut. O yüzden sizlerle birlikte gram altında özellikle duran arkadaşlarımız 1076 şu an 1076 direncini, onun üstünde 1091 ve 1100 civarına doğru gidecek bu formasyon hedefini takip edebilirler. Genel konjonktüre baktığımız zaman dünya ekonomileri üzerinde altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü yükselişleri destekleyen hala çok kuvvetli sebepler ve nedenler var. Bunların en başında dün akşam hepinizin de izlediği gibi Powell'ın konuşmaları vardı. Powell'ın yapmış olduğu konuşmada piyasalara sunduğu arkadaşlar artık Aralık ayından itibaren FED faiz artışlarında yavaşlamaya gidecektir şeklindeki açıklamanın ardından gördüğünüz gibi altın tarafında zaten uzun zamandır altın tarafında yukarı yönlü bir patlama bekliyorduk. Fakat son Powell'ın yapmış olduğu bu açıklamalarla birlikte altın yatırımcıları da alım pozisyonlarına tekrardan girmiş oldular arkadaşlar. Böylelikle de altın ve gümüşte beklediğimiz yukarı yönlü atakları da yaşamış olduk. Şimdi kısada takip edeceğimiz bu formasyon hedefinin bizler için
1100 TL'ler ilk etapta gitmesini beklediğimiz alan. Destek bölgesi olarak da arkadaşlar şimdi takip etmeniz gereken destekleri de burada vereceğim. 1050 seviyesi bir destek konumuna gelmiş durumda artık bizler için. Onun altında da yükseliş desteğimiz 1025 TL'den geçen alan. Aslında bu bölgenin gram altında tabii yukarı yönlü yükseliş hareketleriyle birlikte gram altında düzeltme hareketleri de mutlaka görülecektir. O yüzden düzeltme seviyelerinde destek noktalarını takip edeceksiniz. Destek kırılımlarına bakacaksınız. Her destek kırılımında bir alttaki desteğe doğru hareketler olabilir. Bu 1025 hedefli bizlerin arkadaşlar bu kanalı çalışmasını beklediğimiz üst band ise gram altında 1158 TL'den geçen bölge. Yani bizler 1025 üzerindeki ana hedef bölgesinin çalışmasıyla birlikte altının gramının 1158 TL civarına kadar yukarı yönlü hareketlerini takip edebiliriz. Sizler de bu seviyeleri takipte kalırsanız gram altında 1158 civarına doğru yukarı yönlü hareketleri takip edebilirsiniz. Şimdi destek ve dirençlerde nasıl takip edeceksiniz? 1025 bizim olmazsa olmaz en kuvvetli destek bölgemiz. Bu desteğin altında kapanış olmadıkça yukarı yönlü hareketteki destek ve dirençleri takipte kalacaksınız. Uzun zamandır takip ettiğimiz 1050 direnci kırılarak 1076 direnci şu an test ediliyor. 1076 direncinin de yukarıya yönlü kırılmasıyla 1090 seviyesinde bulunan bir direnç daha var. Ve bu 1090 direncinin üzerinde 1117 direnç seviyesi ve ana hedef bölgesi olarak da 1158 TL civarına doğru buradaki atakların yukarı yönlü devam etme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. O yüzden mutlaka eğer günlük trade yapan arkadaşlarımız varsa uzun vadeci arkadaşlarımız için, orta vadeci arkadaşlarımız için geçerli değil ama günlük trade yapan Forex'te, Viop'ta bu destek ve direnç aralıklarında işlem yapan arkadaşlarımız destek ve direnç yönlü takiplere mutlaka uyması lazım. Şu an itibariyle gram altın tarafına baktığımız zaman da net bir şekilde zaten gram altında yukarı yönlü yükselişin devam edeceğini yatırım tavsiyesi olmadan sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Ons altın, hemen ons altın tarafına bakalım. Ons altındaki son durum. Evet, ons altın tarafına geçtiğimiz zaman bakın burada ben sizlere daha önceden bir grafik şeklinde takip edebileceğiniz rakamları belirtmiştim ve çizmiştim ve sizlerle birlikte de zaten buradaki rakamları ons altın takip eden arkadaşlarımızla birlikte sürekli takip içindeydik ve dedik ki bazı analizcilerin söylediği gibi burada bir 80 lira 50 TL altına doğru altın tarafında özellikle bir kapanış şu an için teknik olarak gözükmüyor. Genel konjonktüre baktığımız zaman Çin tarafından gelen haberler ve FED tarafından faizle ilgili gelen haberlere de baktığımız zaman arkadaşlar altın ve gümüş tarafında bir yukarı yönlü ivmelenmenin yaşanabileceğinin sinyalleri net olarak geliyordu. O yüzden bizler de stratejimizi her zaman altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü sizlerle birlikte kullandık. Ons altın tarafında da gene 1614 civarlarından bir dönüş olacağı ile ilgili sizlerle paylaştığım bir Elliott çalışmam vardı. Ve bu Elliott çalışmasıyla gerçekten dip seviyesini çok güzel bir şekilde yakalamış olduk. Ve ons altında da 1614 dolar dip seviyesinden dönüşü net olarak teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulup şu an 1800 dolarlar seviyesine kadar gelmiş bir ons altın karşımızda duruyor. Peki bundan sonra ons altında neler olabilir? Yukarı yönlü hareketler daha devam edecek mi? Asıl önemli soru bu. 1800 dolar bizler için şimdilik güçlü bir direnç bölgesi. Fakat ilerleyen günlerde bu ons altın tarafında yukarı yönlü bu kuvvetli direnç seviyesi kırılabilir mi? Evet, bu direnç seviyesi kırılabilir arkadaşlar. Çünkü ons altında benim için en kuvvetli takip edilecek destek bölgesi
1715 dolar seviyesinden geçen bölgeydi ve bu destek üzerindeki kapanışlarda ilk etapta bizi 1800 dolara doğru götürür şeklinde açıklamamız vardı. Ve ayrıca şurada bir takip ettiğimiz formasyonumuz var. Gördüğünüz gibi bu formasyonumuzda net bir şekilde çalışmış durumda. Ayrıca bakın şu üst tarafta çizmiş olduğum formasyonun geçtiği alan. Bunu şöyle sizlere daha net bir şekilde göstereyim. Bakın şu alan 1700-1800 dolar seviyesi. Bakın 1778 seviyesinden geçen alan. Burası da çok önemli bir alan. Çünkü bu alanın yukarı yönlü kırılması ve buranın ons altında geri dönüşlerde bir destek olarak çalışması durumunda bizler ons altında yukarı yönlü hareketleri bir 1941 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü devam ettirebiliriz. Sizlerle birlikte bakın şu alanı takipte kalacağız. Çünkü burada bir oluşum mevcut ve bu oluşumun da bakın çanak ve kulp şeklinde yukarı yönlü 1800 doları kırmasıyla patlatacak bir alan oluşabilir. O yüzden 1800 dolarda şu an şimdilik takip edeceğimiz kuvvetli bir direnç var. Biz bu direnci yukarı yönlü aşabilirsek 1828 yukarıdaki direnç bölgemiz 1871 ve yukarı yönlü 1941 dolara kadar buradaki formasyonun ana hedefi olan alana kadar sizlerle birlikte ons altında daha yukarı yönlü hareketleri takipte kalabiliriz. O yüzden sizler de dikkatli olun ve bu verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalırsanız hem aşağı yönlü hareketlerden hem de yukarı yönlü hareketlerden destek ve direnç yönlerini takip ederekten faydalanabilirsiniz. Desteklerimiz 1715, en yakın destek bölgemizde artık 1758 dolar seviyesinden geçen alan olmuş oluyor sevgili dostlarım. En yakın şu an için geri çekilmelerde takip edilecek destek şu an için 1758 dolardan geçen destek alanı olacak. Evet, Alfa ne olur sizce demiş. Alfa mesajın daha net çıkmamış ama yarın tarım dışı istihdam var demiş. ABD'nin Aralık 13-14'e kadar ons altın gümüş. Arkadaşlar Aralık'ta Fed'in yapacağı faiz kararı, yani açıklayacağı faiz kararı şu an zaten altın ve gümüş tarafında satın alınmaya başladı. Piyasaların beklentisi Fed'in 50 bas puanlık 0,50 bas puanlık bir faiz artışına gideceği yönünde. Altın ve gümüş yatırımcısı Fed'in 0,50 bas puanlık faiz artışını 14 Aralık'taki faiz toplantısında Powell'ın ağzından çıkması durumunda altında yön tekrardan yukarı yönlü devam edecektir. Çünkü piyasa artık bunu fiyatlamaya başladı. Nasıl dolar endeksi faiz artışları kararıyla birlikte yukarı yönlü güçlü hareketine uzun zaman devam ettiyse, Fed'in faiz arttırımlarını ağırlaştırması ve yavaşlatmasından kaynaklı olarak da altın tarafın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler daha devam edecektir diye düşünebiliriz. Kısadaki takip etmemiz gereken seviyeleri zaten her gün video şeklinde yayınlıyorum ve sizlere bunu bildirmeye çalışıyorum. Bir tercih var mı, yatırım tavsiyesi olmasın demiş Recep Bağ. Evet, ben bir yatırım tavsiyesi verebilirim buradan Recep. Benim yatırım tavsiyem kesinlikle arsa alın derim ben. Evet, arsa araştırın, bulun. Özellikle şu an için fazla prim yapmış olmayan yerlerden alacağınız arsalar ileride sizler için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bence en güzel yatırım şu an için arsa. Evet, şimdi de dolara geçelim arkadaşlar. Dolar tarafına bakalım. Dolarda özellikle yatay seyir devam ediyor. Bakalım oradaki son durum ne şekilde ilerliyor, ona da bir bakalım. Dolar Türk lirasına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle kısada 4 saatlikte size bir açayım ben dolar Türk lirasını. Orada daha net hareketleri izleyebiliriz. Evet, 4 saatlik grafikte dolar Türk lirasını açtığımız zaman bakın bu şekilde bir grafik. Aşağı ve yukarı yönlü hareketlerde hangi yöne doğru dolar Türk lirasındaki hareketler devam edebilir? Şimdi dolar Türk lirasında takip edeceğimiz aslında stratejimiz çok kolay. Burada yatay hareket hala daha devam ediyor. Merkez Bankası'nın seçim politikasına
uygun olaraktan dolar kurunu belli bir seviye içerisinde tutması malum hepimiz tarafından zaten görülüyor. Bunun için fazla bir yoruma gerek yok. O da politik olarak olaya baktığınız zaman her politikacının yapmak isteyeceği bir durum. Herkes bu durumu yapabilir. Bizler işin bu tarafına bakmamalıyız. Çünkü bizler yatırımcıyız arkadaşlar. Bizler yatırımcı olduğumuz için burada kendimize bir strateji öncelikle oluşturmamız gerekli. Bizlerin buradaki stratejimiz uzun zamandır, bakın sizlerin de takip edeceği en önemli strateji 18-36. Burası kanalın en alt kısmı. Neden bu 18-36 kanalın en alt kısmı? Eğer ki 18-36'yı bu kanal aşağı yönlü kırmayı başarabilir ise arkadaşlar, o zaman pozisyonlarımızı 17.94'e aşağı yönlü ayarlayabiliriz. Buradaki hareket 17.94'e kadar dolar kurunda ilk etapta aşağı yönlü gidebilir. Şimdi bize burada bizlerin bakın tam ortadan geçen bir direnç bölgemiz var. Buradaki direnç bölgemiz ise dolar Türk lirasında 18 lira 62 kuruş seviyesinden geçen alan. Burası da önemli bir direnç bölgesi. Çünkü buranın üzerindeki hareketlerde mutlaka bir müdahale dolar kuruna geliyor. Dolar kurunda şurada ortadaki hareketi bir strateji olarak düşünecek olursanız, bakın şurada bir oluşum var. Bu oluşumun da kısada dolar kurunu götürmesini beklediğimiz en kısa hedef bölgesi de 18 lira 71 kuruş civarından geçen alan. Genel anlamda dolar Türk lirasına baktığınız zaman da genel hareketin 18.36-18.71 bantları içerisinde tutulmaya çalışılan bir dolar olduğunu görüyoruz. Peki dolar burada uzun süre tutulabilir mi? İşte burada bir temel analiz devreye girmesi lazım. Çünkü burada doların uzun süre tutulabilmesi şu an itibariyle pek mümkün gözükmüyor. Bunların nedenleri arasında cari açık. Bir kere cari açığa baktığımız zaman her ay 4 milyar dolara yakın bir cari açık hala daha vermeye devam ediyoruz. İhracatçıdan gelen sesler Türk lirasının çok pahalı olduğu yönünde. Enflasyon bazlı olarak gene ekonomilere baktığımız zaman, Türkiye ekonomisine özellikle baktığımız zaman enflasyon bazlı doların şu an itibariyle yıl başındaki kapanışıyla Aralık ayındaki fiyat marjına baktığımız zaman ise doların şu an olması gereken reel fiyatının da 22 ile 23 TL arasında olması gereken bir alan mevcut arkadaşlar. O yüzden benim kendi stratejim, benim kendi uyguladığım yol olaraktan ben ilk etapta dolar kurunda bir, yani Aralık ayı bitmeden 19 lira 50 kuruş civarına doğru yukarı yönlü bir atağın yakın zamanda gelebileceğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası burada kademeli olarak dolar kurunda ilk etapta bir 19 lira 50 kuruşa izin verecektir diye düşünüyorum. Onun ardından da baz etkisiyle enflasyonda biliyorsunuz bir geri çekilme olayı bekleniyor. Bu Aralık ayıyla birlikte baz etkisiyle dolar TL kurunun biraz daha ileriye doğru salınması olabilir. Yani 22-23 liralara kadar Aralık ayı içerisinde doların yukarı yönlü hareketine izin verilebilir. Benim de düşüncem dolar kurunda yukarı yönlü hareketin Aralık ayı içerisinde devam edeceği yönünde. Dolar endeksi bazında baktığımız zaman da özellikle 106 seviyesinin altında, dolar endeksinde ben 103 seviyelerine kadar aşağı yönlü hareketin gelebileceğini söylemiştim. Ve dediğimiz gibi dolar endeksinde de 106 altında fiyatlamalar devam ediyor. Orada yukarı yönlü hareketler Powell'ın konuşmasından önce bir 107 seviyesine doğru gitse de Powell'ın açıklamalarından sonra dolar endeksinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar geriye dönük hareketler yaşanmaya başladı. Orada da bir 103 puan seviyesine doğru dolar endeksinde tutunmanın gerçekleşebileceğini düşünüyorum. O yüzden doların ilerleyen günlerde gene yukarı yönlü hareketine devam edeceği, altının enflasyon bazında, gümüşün enflasyon bazında gene çok ucuz kaldığı dönemler olduğunu belirtmiştik.
Bu dönemler zarfında da onların da çıkarma maliyetlerinden kaynaklı olarak da artık o 1600 dolarlar seviyesinin altında 1100-1200 dolar seviyelerini bekleyenlerin de bunu beklememeleri gerektiğini uzun zamandır söylüyoruz arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi altın ve gümüş tarafı da enflasyonu fiyatlamaya başlamış durumda. Üzerinden bir de doların, Fed'in faiz baskısı kalkınca altın ve gümüş tarafı da tabii rahatlamış oldu. Dolarda da yön arkadaşlar ülkemizde cari açık kaynaklı. Ayrıca yıl sonu itibariyle firmaların hesaplarını kapatmak istemelerinden kaynaklı olarak da ben 18.36 altında hareket olacağını pek düşünmüyorum. O yüzden de aşağı yönlü hareketlerde zaten birileri piyasadan dolar alıyor. Oradan bir alım geliyor ve bu alımları da ben şirketlerin yıl sonu pozisyon kapatmalarında kullanmak amaçlı aldıklarını düşünen taraftayım arkadaşlar. Ve cari açığın kapatılabilmesi için de doların reel yani enflasyonla reel kuru arasındaki yani 22-23 liralar arasına da yerleşmesi şart ki orada cari açık tarafında da ihracatçı ithalatçıyla rekabet edebilir düzeye gelsin. O aradaki marş kapatılmadığı sürece ihracatçı da maalesef ki hala da zor durumunu korumaya devam eder. Euro Türk lirasına hemen geçelim. Euro Türk lirasında da güzel oluşumlar var. Euro Türk lirasında yukarı yönlü hareketler var. Oraya da bakalım. Bu arada kanalımıza beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Evet, bu kadar tahmin ettik. Şu an yaptığımız tahminler neticesinde hiçbir arkadaşımız zararda değil. Herkes karlı bir pozisyona geçmiş durumda. Bunu da belirtelim. Bir beğeni olarak da bunun karşılığını verirseniz sevinirim. Ayrıca bir teşekkür butonu gelmiş arkadaşlar kanalımıza YouTube tarafından. Oradan da kanalımıza katkılarınızı sunabilirsiniz. Videoların altında yer alan teşekkür butonundan. Evet, Euro Türk Lirası. Euro Türk Lirası arkadaşlar 19 lira 56 kuruş civarlarında şu an hareket ediyor. Yani 19.46'yı artık kendine bir Euro tarafının destek yaptığını görüyoruz. Orada 19.46 artık bir destek bölgesi Euro takip eden arkadaşlarımız için. Yukarıda Euro'nun ben ana hedef bölgesinin 20.04 civarına doğru yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Euro bölgesinde Christine Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman ECB'nin faiz artışlarını Powell'ın açıklamalarına paralel olaraktan biliyorsunuz onlar da güvercin tutum yavaşlatabilir şeklinde açıklamalar yaptılar. Fakat ben Euro bölgesinde arkadaşlar bu türden bir yavaşlamaların olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü Euro bölgesine baktığınız zaman oradaki enflasyonun çift taneli rakamlara geldiği ve faiz artırımlarında da Avrupa bölgesinin geç kalmasından kaynaklı olarak da orada daha agresif faiz artışlarına ihtiyaç olduğunu düşünen taraftayım. Enerji bakımından baktığınızda gene Rusya'nın Avrupa Birliği'ne uygulamış olduğu ambargolar, enerji bazındaki ambargoların da kış sürecinde etkili olacağından kaynaklı olarak da Euro bölgesinde arkadaşlar hareketler gelişmekte olan para birimlerine nazaran daha sert yukarı yönlü olabilir. Burada Avrupa bölgesinde de resesyon. Evet bakın Avrupa bölgesinde resesyon korkusu aldı başını gidiyor. ABD'de de aynı şekilde resesyon korkusu aldı başını gidiyor. Powell gene erken davrandı ve faizlerdeki şahin tutumunu düşürmeye başladı. Daha önceki videolarda sizle konuştuğumuz gibi çünkü ABD'de arkadaşlar şirketler büyük zararlar etmeye başladı. Rekabet güçlerini de güçlü doların olmasından kaynaklı olarak kaybetmeye başlamasıyla birlikte orada çok büyük zararlar yaşanmaya başladı. Powell bunun farkında. O yüzden daha önceki açıklamalarından da biliyorsunuz acı reçeteyi hep birlikte tadacağız demişti faiz artışlarıyla birlikte. Yani faiz artışları her ülke için oldukça iyi bir şey değil arkadaşlar. Belki enflasyonla mücadele için iyidir ama dengesini kaçırdığınız zaman şirketler açısından da zor durumlar yaratabilir. Burada faize akan paranın üretime dönmemesinden kaynaklı olarak da ilerleyen günlerde
piyasalarda büyük durgunluklara yol açabilir. Bunun örneğini aynı Avrupa'da ve ABD bölgesinde sizlerle birlikte zaten görüyoruz. Bu da bir ders niteliğinde olsun sevgili dostlarım. Evet, sterlin Türk lirasına bakalım. Euro Türk lirasında da yukarı yönlü hareket beklentimiz devam. Sterlin Türk lirası tarafına geçtiğimiz zaman buradaki hareketlerin 22.80 civarında olduğu, sterlinde bizler için ana hedef bölgesinin 23 lira 65 kuruş seviyesinden geçtiğini biliyorsunuz. Bakın burada zaten işaretlemiştik. 23.65 bizim için önemli bir bölge ve 22.80 direncini şu an için kırmaya çalışan bir sterlin Türk lirası izliyoruz. Sterlin Türk lirasında artık 22 67 bir destek konumuna gelmiş durumda. Burası yukarı yönlü kırıldı. 22.80 direncini zorluyor. Burayı da kırıp 23.65 hedefine doğru sterlinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündeki beklentim devam ediyor. 22.67 22.37'de sterlinde takip edeceğiniz arkadaşlar iki önemli destek ve bu destekler üzerinde kalındıkça sterlinde de ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Burada da yön beklentimiz yukarı yönlü. Gümüş tarafına bakalım. Evet, gümüşün onsuyla başlayalım arkadaşlar. Gümüş ons bekleyen arkadaşlarımız var. Gümüşün ons tarafında sizlerle birlikte güzel hareketler izledik ve yukarı yönlü hareketlerde bir 22.64 seviyelerindeyiz şu an için. Burada da çok net bir şekilde yükseliş formasyonları karşımıza çıkmıştı ve bu formasyonlarla birlikte kırılımların gelebilmesi durumunda yukarı yönlü hareketleri ilk etapta 24 dolar seviyesine doğru yaşayabileceğimizi özellikle gümüş takip eden arkadaşlarımız için belirtmiştik ve burada da dediğimiz gibi arkadaşlar yukarı yönlü hareketler zaten gelmiş durumda. Şu an 22.65 bizler için yukarı yönlü bu hareketler nereye doğru devam edebilir? Bakın şurada 23.65 bir direnç. Bu dirence doğru bir kere artık gideceğiz. Çünkü 22.40 bizler için bir destekti ve bu desteği kırdık. Şu an için 23.65 civarlarında gümüşün onsunun bir ana hedef bölgesi var. Peki bu gümüşteki yükseliş burada bitecek mi? Hayır, burada bitmeyecek arkadaşlar. Gümüşteki bu yükseliş yukarı yönlü devam edecek. Buranın asıl bölgesi bakın destek. Şu desteği takip edin. 21 dolar 23 sent desteği. Bu destek önemli. Bu destek üzerinde kalıcılığına devam ettiği sürece gümüşün ons tarafının asıl hedefi 27 dolar 60 sent civarına doğru bu hareketin yukarı yönlü devamını getirecek. O yüzden sizler de dikkatli bir şekilde bu verdiğim seviyeyi takip edin. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça bizler gümüşün onsunda 27 dolar 60 sent civarına doğru yukarı yönlü hareketi takipte kalacağız. Şimdilik 23.65 bizler için önemli bir direnç. Bu dirence doğru hareketler gidecektir. Geri çekilmelerde 22.40'da önemli bir destek kanal aralığı olarak da şuradaki kanal aralığımız bizler için önemli. Yukarıda gene 24.41 kanal aralığı takip edilecek ve 25.62 bunlar da gene bir kanal aralığı olarak ilerleyen günlerde karşımıza çıkacak önemli yerler ve seviyeler olacaktır. Gram gümüş tarafına hemen bakalım. Gram gümüş son durum, orada da sert hareketler gördük ve gram gümüş uzun zamandır bekliyordu. Beklentisi olan yukarı yönlü hareketi sert bir şekilde gerçekleştirmiş durumda arkadaşlar. Orada 13.90 direnci mevcut. Bu 13.90 direncini iyi bir şekilde takip edeceğiz. Artık bizler için 13.40 seviyesi, gene şuradaki 13.40 seviyesi önemli bir destek konumunda. Zaman zaman geri çekilmelerde 13.40'lı seviyelere doğru hareketler de olabilir. 12.70 uzun zamandır aylık ve haftalık günlük kapanışların olması durumunda sert yukarı yönlü atakların gelebileceği benim için önemli bir dirençti ve bu direnci kırmasıyla birlikte de
yukarı yönlü arkadaşlar 13.90'a doğru seviyeler gelmeye başladı. Burada da artık benim 12.70'in kalıcılığı olması durumunda gümüşün gramında özellikle beklentim 16 lira 40 kuruş civarına doğru gram gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündedir. O yüzden gümüş gram tutan arkadaşlarımız da dikkat etsinler. 14.10 yakın takip etmemiz gereken bir direnç. Onun üzerinde 14.55 direncimiz var. 15.26 yukarıdaki bir direncimiz ve 16.40 formasyonlarımızın ana hedef bölgesi şeklinde gidecekleri alan olarak düşünüyorum. Sizler de buradaki harekette zaten takiptesiniz. Buradaki hareketle birlikte bu seviyeler yukarı yönlü arkadaşlar kademeli bir şekilde taşınacaktır. Güzel bir ivme yakaladı altın ve gümüş tarafı. Bu ivmesini de yukarı yönlü devam ettirecektir. Bitcoin tarafı hemen bakalım. BTC-USD paritesindeki son durum ne şekilde? Evet, Bitcoin tarafına baktığımız zaman 15.000 dolar. Bizler için bu biliyorsunuz FTX hareketleri ve Binance'ın hareketleriyle birlikte aşağı yönlü sert kırılım gerçekleşti. Orada gene teknik olarak arkadaşlar bazı seviyeleri takip ediyor olanlar aşağı yönlü düşüşlerde güzel alım fırsatları da yakalayabiliyorlar. Orada özellikle bizim 18.000 dolar seviyesinde bir bölgemiz vardı. Oranın kırılması durumunda 15.000 dolara kadar Bitcoin'de tekrardan aşağı yönlü bir hareket gelişebileceğini belirtmiştik. Fakat bu FTX tarafından gelecek haberleri tahmin etmek güçtü. Bir hafta öncesinden Binance'ın yapmış olduğu açıklamalarda biliyorsunuz orayı alacağım şeklinde açıklamalar vardı Binance tarafından. Fakat daha sonradan buradan alımdan vazgeçilmesi bu FTX tarafını da zora sokması ve orada bazı iflas durumlarının gerçekleşecek olmasından kaynaklı olarak da Bitcoin tarafında 18.000 dolar hızlı bir şekilde kırıldı ve 15.000 dolar desteğine doğru Bitcoin'de aşağı yönlü hareketleri izledik. Şimdi Bitcoin takip eden arkadaşlarımız burada Bitcoin'de 17.000 dolar seviyesi 16.760 dolar, bakın 16.760, orası artık bir destek şeklinde takip edilecek bölge 16.760. Burası da Powell'ın açıklamalarıyla yukarı yönlü hareket etti. Burada bir 17.850 dolar beklentimiz var. 16.760 dolar üzerinde Bitcoin kaldığı sürece yukarıdaki 17.850 dolar civarındaki bölgeyi test edecektir diye düşünüyoruz. Beklentilerimiz de bu yönde. O yüzden dip seviyesi olarak da hala 15.000 dolar bizler için önemli bir bölge. Kırılmadığı sürece buradaki yatay seyrin arkadaşlar ilerleyen günlerde de Bitcoin'de devam etmesi ve yukarı yönlü hareketlerde takip edilmesi şart. Şu an için bir düzelme yok. Eğer ki burada bir yataya bağlayabilirsek bir dip süreci oluştu diyebiliriz. 17.850 ve şuradaki 15.000 dolar seviyesinde bir yataya burada bağlayabilirsek burada bir dip oluşumu, bir güçlenme süreci yaşıyor da diyebiliriz. Şimdilik grafiğe baktığınız zaman oradaki hareketin bir dip tekrardan oluşturma süreci içerisinde hareketlerini devam ettiriyor şeklinde okunsa da tam anlamıyla yataya geçmiş bir durum yok. Hala da biraz paralellik var. Yani bu da Bitcoin tarafında bir belirsizliğin devam sürecinin olduğunu bizlere gösteriyor. O yüzden sizler de dikkatli olun ve verdiğim seviyelere riayet edin arkadaşlar. Sözler Mobilya bu videoda teşekkür butonunu göremedim demiş Sözler Mobilya. Valla ben bazı videoların altında gördüm teşekkür butonunu ama bu videoda canlı yayında belki olmayabilir. Biraz sonra bu videonun tekrarı yayınlanacak. Oraya geçebilir diye düşünüyorum. Kur korumalı hesap demiş. Son günleri geldi demiş. 14 Aralık'ta bitiyor. Ne yapayım demiş. Valla kur korumalı da yapılacak bence en güzel şey beklemek. Kur korumalı da kalmak. Neden derseniz arkadaşlar kur korumalı da zaten bir faiz oranı var. Aldığınız bir faiz oranı var. Ola ki dolar kurunda aşağı yönlü
hareket olur ise, şimdi kur korumalıda siz dolarda aşağı yönlü hareket olduğu zaman zarar edeceğinizi düşünmeyin. Siz dolarınızı belli bir seviyeden zaten bozdunuz. Kur korumalı mevduat tarafına geçtiniz. Buradaki dolarınız sabit. Sizin belli bir fiyatta sabit. Eğer ki o fiyatın altında hareketler dolar kurunda aşağı yönlü gelir ise zaten o bazılarının dediği gibi dolar kurunda 10 liralara düşüşler olacak seviyelerinde bir hareket dolar kurunda görülür ise Aralık'ta olduğu gibi bu sefer kur korumalıda kimse kalmaz arkadaşlar. Herkes oradan yukarıdan özellikle kur korumalıya geçenler 10 liradan doları bir anda hızlı bir şekilde alıma geçecekleri için oradaki fiyat hızlı bir şekilde tekrardan eski haline geri döner. Bu arada olan gene e, bilmiyorum da Allah korusun. İnşallah bu tür senaryolar olmasın arkadaşlar. Dolardaki bu stabil durum devam etsin. Enflasyon oranında dolar kurunda da yukarı yönlü hareketlere izin verilsin ki burada bir şok patlamalar şeklinde hareketler yaşamayalım. Ama şu an baktığınız zaman arkadaşlar kur korumalıda kalmanın da herhangi bir bence sakıncası yok, kalınabilir. E, Dolar kurunu da yukarı yönlü hareketlere bir miktar daha izin verilecektir diye kur korumada olan arkadaşları da memnun etmek amaçlı hem de reel enflasyon oranında bir yükselişe izin verilecektir diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Verdiğim rakamlar önemli. Bu rakamları takipte kalırsanız üzülmezsiniz arkadaşlar. Teknik diyelim işlemlere riayet edelim. Hep birlikte. Evet, şöyle birkaç soru daha alalım arkadaşlar. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. TL'de olanlar için durum ne olacak demiş Mustafa. Valla Mustafa, TL'de olanlar için durum borsa desek, borsa tarafı zaten çok yükseldi. Ayrıca borsada Sasa ve Hektaş hisselerine burada sizlerle birlikte baktık. Onların analizini de yaptık. Orada da arkadaşlar çok güzel analizlerimiz oldu. Özellikle Sasa ve Hektaş'ta duran arkadaşlarımız için o videoyu, borsa takip eden arkadaşlarımız o videoları bulursa 2-3 video öncesinden yapmıştık. O videolar hala da geçerli. Orada biz Sasa için 120 TL civarına doğru bir geri çekilme yaşanabileceği yönündeki teknik öngörümüzü paylaştık ve oradan yukarı yönlü bir hareket Sasa'da gelebilir dedik. Ve dediğimiz gibi bakın, noktasal olarak orada da 120 seviyesine kadar bir geri çekilmenin ardından toparlandı. Hatta 135 TL'ler civarını da görmüş oldu. Şimdi oralardan alım yapılabilseydi borsa tarafında, mesela Sasa tarafında 120'yi sonra kendinize bir stop bölgesi olarak belirleyebilirdiniz. Yukarı yönlü yükselişten faydalanabilirdiniz. Şimdi bazı seviyeler var, çok yüksektir. Bu yüksek seviyelerden TL'de olanların yapması gereken düşüş, yani düzeltme seviyelerini beklemeleri olacak. Bu düzeltme seviyelerini bekleyip pozisyonlara o şekilde girilmesi TL'de olan arkadaşlar için de faydalı olacaktır. Şu an bir yükseliş içerisinde yükselmiş ürünlerin peşinden gidip üst seviyelerden alım yapmak size daha çok zarar verir. Unutmayın, bizlerin her zaman stratejisi neydi arkadaşlar? Biz Elliott takip edenler için 2 düşüş, 3 yükseliş takip edeceğimiz bu 2 düşüşler bizler için alım. Yani büyük 2 düşüşte bizler alım tarafında, yükseliş tarafında da 3 büyük yükseliş olacak ve bu 3 büyük yükseliş tarafında da pozisyonlarımızda satış yönünde kullanabileceğimiz yönünde stratejimiz var. Bu stratejimizi de uyguluyoruz. Uygulayabildiğimiz kadar uyguluyoruz. Tabii uzun vadeciler için bunlar geçerli değil. Daha çok elindeki dolarını, altın miktarını arttırmak isteyenler için önemli. Onlar da zaten günlük olarak videolarımızı seyrediyorlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, Türk iş iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Hakan selamlar demiş. Selamlar Hakan. Hayriye Coşkun. Borsa ne olur demiş. Evet, borsadan bahsettik. Borsada şu an borsayı BIST 100 olarak değerlendirelim. Genel anlamda değerlendirelim.
Orada 5000 puan üzeri. Şöyle bir çalışmalarımız da vardı. Onu da bulayım ben size arkadaşlar. Grafik olarak şu andaki ekranda borsa grafiği yok. O yüzden genel sohbet anlamında sizlerle paylaşalım. Evet, orada kapanış nezdinde baktığımız zaman arkadaşlar 5148. Bakın 5148. Burası aylıkta önemli bir seviye. Borsa 100 anlamında baktığınız zaman bu 5148 geçilmedikçe aşağıdaki 4832 desteğini takipte kalacaksınız. Tekrardan yeni bir yükselişin başlayabilmesi için de 5148 direnci yakinen takip edilmeli. Çünkü 5148 aylık bir direnç, kuvvetli bir direnç olacaktır. Bu direnç bölgesini takipte kalın. 4832 de haftalıktaki destek bölgesi. O desteğin üzerinde kaldıkça bu hareketler 4830 ile 5148 destek ve dirençleri arasında Borsa İstanbul 100'de devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Orada da şimdilik hisse bazlı bazı hareketler olmasına rağmen seçim ekonomisi ve Fed'in almış olduğu kararlar neticesinde borsalarda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Borsa ile ilgili hisse alırken mutlaka uzmanlara danışın. Uzmanlardan yardım alın arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü. Her şirketi kendi bazında değerlendirmek lazım. Yoksa çok yükselmiş bir hisseye girdiğiniz zaman aşağı yönlü hareketlerde uzun süre beklenti içerisinde kalabilirsiniz. Beklenti içerisinde kalmamak için araçların şu an hala da düşük, yani şirket değeri bazında hala da dolar bazlı olarak düşük olan hisseler var. Bu hisseleri bulmaya çalışın. Alımlarınızı da bu hisseler üzerinde yapın. Yoksa çok primlenmiş hisselere girip zarar etmeyin arkadaşlar. Evet. Artık yayınımızı kapatalım. Çok da uzun olmasın. Çok uzun olduğu zamanlar sizler de yayınlarımızı seyretmiyorsunuz. Ben yayınımızı seyreden, yayınımıza katkılarda bulunan, yorum yapan, beğenilerini atan arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Hakan Mersin de gelmiş. Yeni görüyorum. Ciento var. Sterlin farkı açacak gibi demiş. Evet, sterlin yukarı yönlü gidecektir. Euro da daha gidecektir. Beklentilerimiz o yönde. Kaan, euro yükselir mi? Evet Kaan, verdiğim seviyeye kadar euroda yükselişin devam edeceğini ben düşünüyorum. Orayı da gene enflasyon bazında hesaplarsak orada 26 liralara gidecek bir euro da olabilir. 26 liralara gidecek bir euro, 35 liralara da gidecek bir sterlin. Hala beklentim içinde. Bakın unutmayın, herhangi bir kurlarda şok tarafını yakalayabilirsek euroda 26 liralar, sterlinde de 35 TL'lere doğru yukarı yönlü hareket devam edebilir. Birden patlama şeklinde şoklar görür isek. Ama şu an için bunların emaresi bu kadar yok. Çünkü baskılanma devam ediyor. Evet, Hasan Sarıca bize pas yok mu demiş. Hasan hoş geldin. Hepinize var arkadaşlar. Okuyabildiğim kadar, yetiştirebildiğim kadar hepinizin mesajlarını okumaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bazı mesajlarda görüyorum. Gördüğüm mesajlara göre de burada analiz yapıyorum zaten. Nurşen dolarda yerinde sayıyor demiş. Paramız dolarda eridi. Altına mı geçsek acaba demiş. Şimdi Nurşen Yılmaz, burada bu türden tavsiyeler veremeyiz. Çünkü bu türden tavsiyeler vermek yatırım tavsiyesine gireceğinden dolayı bu türden yatırım kararlarını siz kendiniz vermelisiniz. Kendi analizlerinizi yapın. Bizim analizlerimizle karşılaştırın. Nerelerden alım yapabileceğinizi de bu şekilde daha kolay bulabilirsiniz. Şimdi buradan al sat demek olmaz. Kanunen de zaten uygun değil. Yani kişisel bazda bir yatırım tavsiyesi vermek, onu şirketlerle yapmalısınız arkadaşlar. Daha uzman kişilerle yapmanız lazım. Ramazan hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler Ramazan. Evet, dolar ne olur Hasan? Dolara da baktık Hasan. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Tekrardan kanalımıza beğeni atmayı unutmazsanız, kanalıma abone olmamış şu an dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı da gene kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.